Başla. Ben Selvi. Ben de Gönül. Bugün size çok güzel bir konuya... Dur söyle. Bağlayamadım. Bağlantıyı kuramadım. Az önceki gibi yapıştı. Bugünkü konumuz biraz ne olacak biliyor musunuz? Bomba. Böyle bugüne kadar bu kızlar buraya oturdu bu masaya. Neden hep duyı yaptıların biraz da ana merkezine ineceğiz galiba. Ve size çok güzel tiyolar vereceğiz. Çünkü biz neden bu masada dıyı yapıyoruz? Onu sizlerle biraz paylaşmak istiyoruz ama bu sırada da tabii yine bir dıyı yapacağız. Ve çok güzel bir eteğimizi neye dönüştüreceğiz? Çanta yapacağız. Bu bir önceki videoda size sonbahar için olmazsa olmaz parçalarımızdan gösterdiğimiz eteğimizdi. Bu eteğimizi şimdi ne yapacağız? Sürdürülebilir olduğunu göstermek adına size başka bir ürün haline dönüştüreceğiz. Evet, çünkü neden böyle bir konuyu işliyoruz? Şu anda çok trendi olan bir konuya değinmek istiyoruz. Ne? Sürdürülebilirlik. Aynen öyle. Sustainability miydi? Evet, sustainability. Biz bunu biraz daha farklı yorumlayacağız ama şimdi bugüne kadar bu aslında bu zamana kadar ve bütün videolarımızda biz buna çok değindik. Size bir sürü şey yaptık. Pantolondan etek yaptık. Ceketimizi, çok uzun bir ceketimiz vardı. Onu dönüştürdük. Salopeti şorta dönüştürdük. Ne yaptık? Aslında kullanmadığımız ürünlerimizi daha sürdürülebilir hale getirerekten size yeni ürünler haline getirmiştik. Ama tabii size orada onları çok vurgulamadık. Daha dıyı halinde videolar haline getirmiştik. Ama şimdi o kadar çok soruluyor ki bize. Şimdi biz biraz daha bunu hangi ayakta sizinle bunu paylaşıyoruz? Çünkü bu biraz daha bireysel düzeyde sürdürülebilirlik anlamı altında ne yaptığımızı size anlatacağız. Evet. Çünkü burada biz normal nihai alıcılar olarak almış olduğumuz, kullanmış olduğumuz ürünleri daha nasıl hayata devam ettirebiliriz ya burada tabii ki kalkıp sen hiç alışveriş yapmayacağımız anlamına gelmiyor tabii ki de ama hayatımıza giren her parça ileride yine hayatımızda kalmaya devam edebilir. Evet. Tabii ne olmuş oluyor? Şekil değiştirmiş oluyor. Evet, şeklini değiştirerek daha onu sürdürülebilir hale getiriyoruz. İşte pantolonu etek yapıyoruz, eteği çanta yapabiliyorsunuz. Bunu tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Bir yıl içerisinde tüketmiyoruz. Tabii bireysel ki bu düzeyde sürdürüyoruz. Evet, bireysel olarak da bunu dönüştürüp sürdürebiliyoruz. Evet, şimdi biz ne yapacağız? Daha önce uzun etekten kısa eteğe çevirdiğimiz bir eteğimizi artık diyoruz ki biraz daha hayatına devam etsin diye bir çanta yapacağız. Bir de bu sıra gerçekten tüm markalarda siz de görüyorsunuzdur daha organik, sustainable işlere oldukça yer veriyorlar. Bize o kadar çok sormaya başladılar ki biz aslında bunu çok bir yıldır hayatımızda dönüştürdük. Sizlere aktarmaya çalıştık. Organik yaşam, işte daha sürdürülebilir işleri. Peki bunun aslında geri döndüğümüzde ilk nihai alıcıya ulaşmadan önceki halinde bunu fabrikalar nasıl yapıyor? Biraz da ondan mı bahsetsek? Bence İnsanlar bahsedelim. bu konuda biraz bilinçlensin. Bu kumaş tamamen %100 organik diyoruz ve %100 organik olabilmesi için bir kumaşın ilk başta tamamen organik şartlarda üretilmiş olması gerekiyor. Yani bunun için öncelikle topraktan başlıyoruz. Toprağın kesinlikle 3 seren adası bırakılmış olması gerekiyor. Çünkü hiçbir kimyasal ve dış etkene maruz kalmamış halde ekilip biçilmiş olması gerekiyor. Evet. Bu pamuklardan da ne yapıyoruz sonrasında? Toplayıp gene toplama şartları da tamamen organik yaşama elverişli olması gerekiyor. Bundan da daha sonra ne yapıyoruz? İplik elde ediyoruz. İplik ediyoruz ve organik iplikten de organik kumaş elde etmiş oluyoruz. Tabii bunların da fabrikalarımızda artık o kadar büyük fabrikalar mevcut ki Türkiye'de üretici firmalara sertifikalarıyla beraber teslim ediyorlar. Akabinde de zaten ürünün sadece kumaşının organik olması da bir şey ifade etmiyor. Yıkamasının da tamamen organik şartlar altında yapılması gerekiyor. Normalde toplama noktaları var. Elinizdeki ürünleri siz geri dönüştürebilirsiniz şu şekilde. Bunları birçok büyük markanın, büyük brandlerin toplama noktalarına ürünlerinizi götürerek oraya teslim edebilirsiniz ve bu ürünler toparlandıktan sonra ayrıştırmak için belli merkezlere gidiyor ve orada parçalanıyor. Sonra tekrardan mamul haline geliyor. İplikten de tekrar kumaş dokunarak recycle ürünler haline geliyor. Ve onlar da tekrar bizim hayatımıza güncel ürünler olarak geri dönebiliyor. Ama bunu tabii ki her yılın her aşamasında yapamıyorsunuz. Çünkü tekrar geri dönüştürdüğünüz ürünü ikinci, üçüncü sefer dönüştürmek istediğinizde çok kalitesiz ürünler ortaya çıkıyor. Bu da çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Ne yapıyoruz? Satın alıyoruz. Arada da gidip shopping yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. İstersen ürünümüzü ne yapacağız ona da karar vermiştik. Onu da başlatalım. Bu eteği geçen videomuzda hatta size gösterdik. 10 parçanın içinde olması gereken maxi boy etekti bu. Biz bunu daha
sonrasında dönüştürdük, kış daha geliyor, o trend yüzden hale evet. getirdik. İşte paçalarını değiştirdik. İkinci bir sürdürülebilir hale getirmiştik aslında. Ama biraz kullandıktan sonra ben dedim ki bundan çanta yapalım. Evet, şimdi bu eteğimiz neydi? İlk başta Maxi boydu. maxi boydu. Sonra bunu kısalttık. Her zamanki diz paça altına, detaylarını evet, yaptık. Ne gelecek yaptık şekilde bunu aslında o kısaltmıştık. zaman? Dönüştürdük Selvi'ciğim. Dönüştürdük. Ne yapıyoruz peki buna? Şimdi ne ben yapacağız? tekrar yani çok fazla kullanmadım. Ha bunu böyle bir yıl kadar Kış daha geliyor, kullansaydım evet. tekrar bir üçüncü dönüşümü istemezdim. Çünkü artık bu da Aynen. deforme olacak, çok eskiyecek. O yüzden dedim ki tam böyle Geçiş mevsimi de döneminde. geliyor, geçiş döneminde bunu böyle bir çanta yapalım dedim. O zaman bunu biz ne yapıyoruz? Dikey dönüşümle bireysel olarak dönüştürmüş oluyoruz. Neden? Çünkü evlerimizde bunu keyifle sürdürülebilir hale getireceğimiz ürünler. Yani işte etekten çanta yapabiliyoruz, pantolondan etek yapabiliyoruz. Yani bunları evde daha pratik halde ürünlerimize Ben bu sırada dönüştürebiliyoruz. dönüştüreyim ama dediğim Dönüştür, gibi bunun evet. Alt başlığı bizim için ne olsun? Dikey dönüşüm. Anlaştık Unutmuyoruz, mı? dikey dönüşüm. İzleyicilerimiz bununla ilgili bize sorabilir dikey dönüşüm ne diye. Bence orada ufacık da olsa size bir bilgi verelim. Dikey dönüşüm, şimdi biz daha öncesinde pantolonun paçasını kesip kısaltıyoruz ya da bu etek maxi boydu, paçasını farklı fonksiyonlarda kesimlerle değişik bir model haline getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Etekten çanta yapıyoruz. Burada ne oluyor? Dikey dönüşüm olmuş oluyor. Ne oldu burada o zaman? Materyalimiz değişmiş oldu. Etekten çanta elde etmiş olduk ve burada bu sebepten Tamamen dolayı da ürünü dikey başka bir şeye dönüşüm olmuş dönüştürdük. oldu. Evet, Evet. gördüğünüz üzere Şimdi dönüşmeye biz başladı. bunu dönüştüreceğiz ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi yine aşağıya Materyal göndermek gidecek. zorundayız. Çünkü alt tarafını komple kapatacağız. Şöyle göstereyim. Altı böyle kalmış olacak. Şimdi buraya da 2 tane sap mı yapalım, Sap tek sap yapalım. mı yapalım yoksa böyle bir sap mı yapalım? Nasıl yapalım? Şöyle mi yapsak Evet, acaba? bence böyle yapmak evet, daha güzel mantıklı. olacak. Şu kalanla Buradaki da kalan parçamızda da şimdi buna onu sap göster yapacağız. şöyle bir üstünde. Şöyle yapacağız. Hatta şöyle şimdilik böyle katlayayım. Bunu biraz iki parça yapmamız gerekecek. Şöyle gelecek yani. Böyle koyuna bakmayın, ince bir sap İnce olacak. sap yapacağım şöyle. Böyle Şimdi bunu bir sap sadece yapmış aşağı bir olacağız. gidecek 5 dakika. Şöyle bir dikimini yapacaklar. Bunlar Sapını geri gelecek. yapacaklar. Şundan 2 tane böyle yaparsam büyük ihtimalle işimizi görmüş olacak. Markaların hepsi ya bu sıra bu yani nedir bu kadar Selvi sence bunun bu kadar trend olmasının sebebi? Çünkü artık her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şey bizim için fast fashion hale geldi. Çok hızlı tüketim çılgınlığı yaşıyoruz ve bunu bir yerde artık engellemek gerekiyor. Ve buna biz kişisel olarak nerede müdahale edebiliriz noktasında şu anda biz kendi işimiz içinde denimi de bulundurduğumuzdan dolayı denimle alakalı dönüştürmeler Bu yapıyoruz. sadece kanka denim Ama kumaşlarına sadece evet mahsus bunun için bir şey geçerli değil. değil. Hayatınızdaki Yaşadığımız her şeyde tasarruf evet, edin. Yani evet. ışıklarınızı söndürün. Birçok şeyde fuzuli yapabilirsiniz yaptığınız bunu. alışverişlerinizden vazgeçin. Gibi Bana mı hayatınız- diyorsun? Evet bu biraz da sana çok fuzuli Oh my God, alışveriş oh my yapıyor. God. Bak seninki de bence sürdürülebilir Evet, bir katılıyorum aslında. ya, Evet. evet. Yani burada biraz daha kendimizi bence bu hızlı koşan tüketim çılgınlığından uzaklaştırmaya Ama ben çalışmamız yine de gerekiyor. diyorum ya kesinlikle yenilere de her zaman ihtiyaç var. Yeni ürünler almalıyız, Ya ama ihtiyacımız edinmeliyiz. olduğu kadarını almalıyız. Evet fazlasını değil de daha çok ihtiyaç orantısı alışveriş yapılmalı Çünkü diye ihtiyacımız düşünüyoruz. dışında çok fazla şey alıyoruz. Evet. Yani o kadar bu konuda müsrifçe hareket etmeye başladık ki insan Ya zaten olarak. dolaba bakıyorum sadece bir sürü şey var. Giyinmediğin, değil mi? Giymiyorum ki. İşte Yanımda onları böyle fix böyle dönüştüreceksin. kilitlendiğim ürünler var. Hep o pantolonu giyiyorum, o ceketi giyiyorum, o ayakkabıyı giyiyorum. Artık birazcık daha böyle şey yapıyorum ama her güne değişik bir şey giymeye çalışıyorum. Çünkü almışım duruyor orada. Evet yani boşu boşuna onlar evet, dolapta huzur yer gibi de kaplıyor. alışveriş. Burada katılıyorum kendisine gerçekten. O yüzden biz de kendi üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve kişisel olarak dönüştürebileceğimiz her şeyi dönüşüme açık hale getiriyoruz. Lütfen bundan sonra siz de ya bunu alıp atmaktansa Yani kendisi kesip biçebildiği için size de söylüyor. Herkes Bence siz yapabilir bunu yapamazsanız ya. getirin Herkes buraya yapabilir. Selvi kesip biçer hepinizi de size de. keserim ben ne olmuş. Aynen. O yüzden O şimdi yüzden bunu ne aşağı yapıyoruz? gönderiyoruz. Aşağı götürüyoruz. Evet geldi Gör mi? neler yaptım bak bak bak. Oo. Evet çantamız hazır. Bence çok şirin güzel bir çanta oldu. Ve şimdi bu çantayı poşet çılgınlığından kurtulduk ya bunu evet. dönüştürmüş olmakla bir tane kendinize çanta elde etmiş oldunuz. Evet. Markete giderken de kullanabilirsiniz. Dışarıya çıkarken de kullanabilirsiniz. Kozmetik alışveriş yapmaya gittiniz. Hiç poşete ihtiyacınız Evet. yok. Kolunuzda zaten atın hemen Aynen. içine erimeğinizi, işte makyaj temizleyici ne Hemen aldıysanız gitti kendine kokoş kokoş şeyler şey yaptı. Git Alışverişte markete ne yurdum işim insanı var gibi. benim? İçine elmanı koy, armudu koy. Ben gittiğim şu anda güzelleşti. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunun için poşet almadan kullandığınızdan tak tak içine her şeyinizi Evet, atabilirsiniz. en son Çok da noktada sevdim böyle bu arada. dönüştürmek Çok cici. istedikleri ürünleri böyle çantaya Evet. dönüştürerek gerçekten bu plastiklerden de
kurtularak böyle güzel, daha hem fonksiyonel hem de gerçekten hayatımızda kullanabileceğimiz, ihtiyaç kullanacağımız olan ürünlere bir şeyler dönüştürmüş olmuş olabiliriz. oluyor elimizin altına kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz? Bu Her şeyimizi videomuzu dönüştürüyoruz ve umarım videomuzu da beğendiniz. Ayrıca çantamızı da ben çok beğendim. Bu benim olabilir mi? Olabilir. Ama senden önce Handan sulandı onu arada ben evet sana Handan söyleyeyim. geldi dedi ki bu benim olacak dedi. Çocuk bezini koyacağım. Bak o da hemen bir fikir verdi. Bebeği olacak. Dedi ki ben bunu dışarı çıkarım, bezi içine koyarım, sütünü de koyarım. Bence çok da güzel olabilir yani. O zaman herkese, her eve lazım. Ve diyelim ki hayatınızda değiştirip sürdürebileceğiniz her şey Devam edin, sürdürsün ve devam etsin. Ay benden de bir tane ve daha sürdürsek mi? Nasıl olacak? Biz de hayatımızı sürdürülebilir olalım. Devamlılığımız olsun. Ben de O istiyorum. yüzden Gençleşeyim. videomuzu beğenin. Sürdürsünler benden. Video başka yerlere gitmeye başladı. Zile basın. Zile bizi basmayı takip edin unutmayın. ve like yapmayı unutmayın. Evet. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.